Kendini pazarlayan kadınların şovunu izlemeye gideceğiz. Abi neyi izliyoruz biz şu anda? Aldılar götürdüler ya. Ne oluyor lan? Dur. Derdi ne bunların, bir anlayalım. Oğlum. Go! Come on! 1, 2, and nice car! Bonus videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Nikko'da Edinburgh Wonderland'a gidiyoruz. Buranın güzel bir tema parkı var. Adamlar köylere tema park yapmış. Nikko istasyonundayız. Buradan ücretsiz shuttle bus var. Bir gidelim bakalım nasıl, neler göreceğiz bakalım. Giriş 5800 yani 40 dolara falan geliyor. Eğleneceğiz. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Otobüsümüz geldi. Ücretsiz gideceğiz. Güzel bir geishamız var otobüsümüzün önünde. Abi merhaba. 2 kişi 11.600. Sabahın köründe Japon dağlarında 11.600'lük olduk. Biletler böyle arkadaş. Kartla ya da nakit ödeme yapabiliyorsunuz. Burada göreceğimiz her şey Edo. 16 ile 18. yüzyılın Japonya'daki dönemini anlatıyor. Hakim olduğum bir dönem. Size anlatacağım. Show schedule'ı varmış burada. Ninjalar, Bugusho, mahkeme, su şovu. Oyran dediği buranın kendini pazarlayan kadına, öyle söyleyeyim. Geishalar kılıçla bekliyorlar bir saniye. Bir saniye abi, kılıçla bekliyor ya. Hayırdır abi? Şimdi bunlar kapılarda bekleyenler, giriş çıkışları kontrol eden Takashi abiler. Arigatou gozaimasu. Abi gerçi valla maket sandım ya. Korktum abi. Abi böyle heykel gibi, Madame Tussauds heykeli gibi duruyordu. Bir anda kılıcını çıkardı. Dedim ne oluyor? Hayırdır kardeş? Direkt girerken bizi aldı. Oo, sakeler falan var bak. Görevlileri ne kadar tatlı ya. Sakura ablam yaprakları temizliyor. Tam bir Edo köyü bak. Tam bir Edo köyü. Tam bir Edo köyü. Güzel, böyle kesmeden gidelim. Öğrenciler falan gelmiş. Eski dönemin su değirmeni. Ne bu ne? Burada durmuşlar. Water Mill House. Bir şeyi ezmek için değirmenin gücünü kullanıyorlar. Güzel. Sistem güzel bak. İyi çalışıyor. Edo dönemini genel olarak seviyorum. Burada irorilerimiz var. Eski dönemin insanları. Kafalar hep böyle. Konnichiwa. Konnichiwa. Bu shamisen çalıyorlar bak. Oo, yer güzel yalnız. Ha, burada kimonoları, erkek kimonolarını giyiyorsunuz. İçeride fotoğraf çektiriyorsunuz. Ha, buraya bile okullardan öğrenci getiriyorlar. İnanılmaz ya. Eski dönemin ayakkabıları, geishalar, oyran dediğimiz kadınlar. Bak oyranlar bunlarmış. Yanımın içi göster. Yürüme stilleri var. Normal insanlar biraz bunları giyiyorlar. Bak çocuklar için. Ne kadar öğrenci var ya. Japonya'da böyle öğrenci olasım geldi. Tapınaklara gidiyorlar. Geyikli yerlere gidiyorlar. Böyle eğlence parklarına geliyorlar. Ne güzel. Takashi abi, burası otel. Hatta Go In. Yaşamak istiyorum ya. Eski dönemin oteli böyle. Aa, burada da bak eski dönemin taksisi mi? İnsan taşıyorlar galiba bunda. Her yerde ayrı bir detay var ya. Dua ettikleri yer evin genelde bir uç köşe noktasına koyuyorlar. O irorilerimiz, çaylarımız. Ev zaten buradan itibaren ısınıyor. Bu iroriden itibaren ev ısınıyor. Isıtma sistemi biraz öyleymiş. Buraya da büyük bir tapınak koymuşlar. Klasik dokununca, Kyushu'da denemiştik bunları. Dokununca şans getiren öküzler. Ortam çok güzel ya. İşte samuray filmlerinden çıkma Shogun'da hissediyorum kendimi. Vay be. Görüyorsun. Bak boylar bu kadarmış. Samurayların boyları 1.52. Kadınların boyları da 1.50. Böyle korkutucu olmalarının sebebi, karşıya zaten korku vermek temel amaç. Parçalar çok ağır ya. Ben bunu bir kere denemiştim müzede. 10 ile 20 kilo arasında değişiyor bunların parçaları. Washi'leri çok seviyorum ya. Evimiz olduğunda, Hokkaido'ya ev yaptığımızda şunlardan kesinlikle yapacağız. Bak her şey küçük. Normalde eğilerek geçmem lazım. Her şey burada Japon'a göre tasarlanmış. Tam böyle Japonya'nın neredeyse 300 senesini görmek için, savaşsız dönemini görmek için de hem eğitimde hem ticaret olarak ne oluyor abi?
Fotoğraf çektiriyorlar. Her şeyle geliştiği bir dönem. Şu anki Japonya'nın temellerinin atıldığı bir dönem. Açıkçası Edo dönemi. Yuş. Oo, Sakura bana bir tane matcha çayı getir. Süt varsa matcha latte olsun. Böyle tatamili yerlere bayılıyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edin arkadaşlar. Yangınlar Edo döneminde çok fazla. Japonya'da en çok görülen yangınlar Edo'da. Çünkü milyonluk bir şehirmiş. Bir küsür milyonluk bir nüfus var. Senede 20 tane çok büyük yangın oluyormuş. O yüzden herkesin evleri aslında böyle üst kısımdan bazı yerlerde böyle diktir. Çıkıp hemen böyle tık tık söndürme işlemi yapsın. Buraya aslında bir çıkabilseydik güzel olurdu ya. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Şekil böyle arkadaşlar. Merdivenleri alıyorlar. Herkes söndürmeye gidiyor. Fire. Söndürme araç gereçleri de bunlarmış. Hayır o zaman. Merdivenleri çok büyükmüş yalnız ya. Bak böyleymiş. Maksimum 1.80. Meşhur Japonların tiyatrolarda kullandıkları maskeler. Japon tiyatrosunda yüz gösterme yok arkadaşlar. Hep böyle bir hikaye, hep böyle bir farklı bir şey anlatma. Ama bir şey geliyor. Ninja tiyatrosu. Bu ince bambular bunlar. Bu Maze Runner. Labirent. Bir şeyin içerisinde ninja varsa sakatlanmadan çıkmak imkansız arkadaşlar. Ninjalar eski dönemi casusları. Buradan bir gidelim. Kaybolmayın gençler. Nereden gidiyorsunuz? Bak şimdi ne yapacağım? Eşim beni kaybetti. Çıkış yok mu? Çıkış yok. Ama size bir taktik göstereceğim. Zaten Japonlar küçük. Alttan geçebilirsiniz yani. O harbi çıkışı nerede ya? Bu kadar zor mu burası? Kaybolduk ya. Şimdi nereden çıkacağız? Allah ben Japon'u tanıyorsam bu buraya koymaz. Bak kesin buraya koymuştur. Yanına koymuştur. Gel. Çıkacağız bu sefer çıkacağız. Eğlenceli işe. Ama ben bu kadar zor beklemiyordum. Bayağı 15 dakikadır içerideyiz. Ben eskiden ninjaymışım ya. Bak buldum. Gecem hiç. Ya şuradan çık. Oy. Kafayı vurdu. Burada ne var abi? Ninja Training Workshop. Bu hediyelik eşya yeri. Böyle kapıların önlerinde bile insanlar bekliyor. Köprüde bekleyen bir geisha mı? Böyle sade kıyafetliyse geisha oluyor arkadaşlar. Daha bol kıyafetliyse o kendini pazarlayan bu oyranlar oluyor. Mezashi. Edo no Ryori. Shomin no. Zenbu tabemasu. Zenbu honto. Bizdeki ama bu kılçık var amcam burada. Güzelmiş ya. Güzelmiş amcam bu. Çocuk boğazıma geldi. Edo'da hamsi yedik. Aşağıda bir şey var. Gençler yolun sonu bombok bir yere çıkıyor. Ona göre gelin. Korkutucu insanlar var burada. Tepeye bir geliyorsun. Ölü bir insan var. Allah. Ne oluyor lan? Dur. Derdi ne bunların? Bir anlayalım. Oğlum. Böyle gelin böyle. Böyle gelin. Böyle gelin böyle. Öyle adama çarptım. Allah. Eskilerden işkence varmış. O ne garip bir yer ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Gel korkma ya 3 yaşındaki çocuk gidiyor. Canım içi beni takip et. Allah. Allah. Oh.
Gençler çıkış burada. Enteresan şeyler çıkabiliyor. Oo. Tiyatronun olduğu yerlerden. Şuralarda çalgıcılar oluyor. Asıl ana yer burası. Burası izleme alanı. Tiyatro burası. Böyle oynuyorlar. Şöyle. Balık tutmaya gittim. Tabii yüzler, kıyafetler, makyajlar hepsi 3 saat, 5 saat hazırlık isteyen şeyler. Tuvalet mi burası? O adamların tuvaleti bile tiyatro usulü ya. Aa, güzel, etkileşime sokuyor. Kendini pazarlayan kadınların olduğu ev. Kırmızıdan anlayabilirsiniz. Evlerin önünde böyle eski dönemi yansıtmalı kıyafetli Japonlar duruyor. Neyse tabii eski dönemde tofular, sobalar en büyük yeme içme. こんにちは。 Konnichiwa. こちらは浮世絵のすり体験、版画の体験どころでございます。 Baskıyla yaptıkları bir şey var da. Abi, çocuklu bir aileyseniz buralara yolunuz düşerse gelin. Mitarashi dango. Eski dönemin pirinç hamurundan yapılma. Üzerine tatlı soya sosu koydukları. Bak peçeteyi görüyorsun yüzünü kapatmak için. Hey, arigatou gozaimasu. Vay 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 vay. Şöyle. Pirinç hamurundan yapılıyor. Dışarısı çok az kokuyor. Yakıyorlar. Aa, pestil gibi. Pestil gibi. Çok hafif bir tatlılığı var. Tabii hamur olmasından kaynaklı olarak biraz sakız gibi çiğniyorsunuz. Edo döneminin aslında böyle kıtlık zamanlarında çok yiyorlarmış bunu. Edo döneminde de bayağı popüler. Bayağı popüler bu dangolarla birlikte. Ya, tarladan gelen her şeyi kullanmışlar. Yani pirinçten kıyafet yapmışlar. İşte tatamiler, onlar bunlar. İşte ayakkabılar, içkiler, sakeler. Dış kaplaması valla pestil gibi. Şaşırdım. Normalde biraz daha tatlı oluyor bunlar. Ah sen de ya. Bugyosho. Mahkeme. Yanlış bilmiyorsam burası mahkeme salonu diye geçiyor. Konnichiwa. Girelim bakalım. Saçlar takma tabii. Tarihle alakalı komikliklerini mi yapıyor? Tarihle alakalı komiklikler, şakalar yapıyorlar. このままじゃ娘たちが浮かばれない。下手人はこいつに決まってんです。佐山さん、佐山さん、そんな。Edo döneminde gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi kendini pazarlayan kadınların şovunu izlemeye gideceğiz. Biraz garip gelebilir ama Japon kültüründeyiz. Ne alıyoruz abi? Ay, arigatou gozaimashita. İlginç bir gösteri olacak. Şöyle bir kağıt verdiler. Para mı koyup atacağız acaba? Bu oiranlar gerçeği bir açıklama artık. Tarih kitaplarında dediklerine göre oiranlar yüksek sınıfa kendini pazarlayan kadınlar. Fakat geishalar daha çok seremoni yapan, evde her türlü işi yapan insanlar. Yani o işi yapmıyor diyorlar. Fakat benim okuduğum bazı kitaplarda yaptıkları da yazıyor. Genel olarak bu işi yapan kategorideki kadınlar farklıymış Japonya'da. Onu söyleyeyim. Geishalar kendini pazarlamıyormuş Japonların gözünde. Ayağımızı uzattık. İzliyoruz. Bakalım nasıl bir gösteri olacak. Yani her yerin kırmızı olmasının sebebi biraz o. Biraz çekiyor. Kapli makli her yer ya. İki kişi. Abi neyi izliyoruz biz şu anda? Aldılar götürdüler ya. Böyle bir servis mi var burada ya? Oiranlar dans gösteri yapıyor. Erkeğini mutlu ediyor. Böyle bir gösteri, böyle bir kültür. Onu izliyoruz.
Wow. Büyük oyran geldi. Asıl oyran bu arkadaşlar. Kağıtlara vermişlerdi. Bunun içerisine para koyduk. Atacağız. Böyle bir düzen var. Paraları atalım. Yoşşo. Arigatou gozaimashita. Erkeğin de kırmızı kimono giydiğini böyle ilk kez görüyorum. Japonya kültürü çok enteresan arkadaşlar. Biraz önce tabii izlediğimiz şey diyeceksiniz ki ulan kendini pazarlayan insanların gösterisini mi izlediniz? Öyle. Böyle şeyler varmış Japon kültüründe. Daha da ilginci. Mesela videoda gördüğünüz o kırmızı kıyafetliler aslında yaşları küçük olan bayağı çocuk yaşındaki kızlar. Onlar kendini pazarlayan kadınların yanında bir nevi eğitim alıyorlar. Buymuş. Ama eskiden böyle bir üst sınıfa kur yapan Japon kadınları varmış. Karşımıza daha neler çıkacak. Tam şokum bak. Ama boylar çok enteresan ya. Bak yani şu kadar 1.52 boyunda biri size böyle diye koşa koşa geliyor. Shogun dizisini de izleyin. Güzeldir. 2. sezonda gelecek. Samuraylar aslında ilk çıkış hikayeleri 7. yüzyıl. Daimyo dedikleri böyle bir toprak arazisi sahiplerini, yerlerini koruyan insanlar. Yani toprak ağası olur ya bizde. Onların arazilerini koruyan insanlarmış samuraylar. Askeri bir topluluk olmaları 800. yıllardan sonra başlıyor ve 1100 senesinden itibaren de özellikle bu Kamakura dönemlerinde de ülkenin başına geçiyor. İmparator sembolik bir halde kalıyor. Topraktan gelip tepeye çıkma hikayesi var. Asıl savaşçılar Busho'lar. Kadın Busho'lar da var. Ben yer 1.78, yer yerde 1.80'im böyle oluyorum. Samuray pratiği yapacağız. İsmimi yazdırdım. Fransızlarla, İspanyollarla savaşacağım. Hadi bakalım savaşçı olacağız. Kılıcımı verin abi. Cup is up. Something inside. Katana position. Okay. First, I'm teach you 3 moves. Okay? And twist or push. Yes, good. Right, nice position, good position. Yes. Next, slide down, straight. And the side up, top drop in. Okay, wrist back. Be careful this down. Okay, finish. Katana up and the side catch. Okay, swing down. One step and right straight. Hey! Hey! Okay, one more time. Cut. Ready? Go! Hey! Okay, nice. Stop. Top, down. Oh, nice. Okay, Japanese kissing. Samuray'da olduk bugün de. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlara gelirim. Samuray'ım artık. Walking. Walk. One step here and right, left, straight. Okay. Oh, YouTuber? 3. Sorry, yes. Ready, go! Come on! 1, 2, and oh, nice cut! And 3, nice! Okay, please bow. Finish! ありがとうございます。 Bugün de hayattayız. Birkaç gün hayatta kalabilecek samuray skill'lerini aldım arkadaşlar. O yüzden video beğenip paylaşın, abone olun. 20 dakika samuray eğitimi alınca ben böyle geziyorum. Memati gibi. Samuraylıktan çok çabuk terfi ettim mi?
Daha 2 dakika önce samuraydım, şimdi ortalığı temizliyorum. Ormanın içerisine bayağı Tokyo'dan 2,5 saatte gelinecek bir yere böyle bir düzen kurmuşlar. 5.800 yen kişi başı alıyorlar. Shinkyu. Bizim Nikko'da önceki yerlerde gördüğümüz kırmızı köprü. Yılan olup keşişlere yol yapmış bir köprü. Geçelim bakalım. Çiçeği Akaçan Shinkyu. Trabzon hurması bu. Sokaklarda böyle çalışanlar geziyor. Oo, bura yemek yeri. Fazla turist geldiğini söyleyemem ama çocuklu bir aileyseniz buraya bir gününüzü ayırın. Kültürün içerisine girmek için güzel olabilir. Ablam, sırada biz varız. Bir soba yiyeceğiz. Ay, arigatou gozaimasu. Tam burada. Tam Japon işi var. Kara buğday eriştesi diye bir şey var Japonya'da. Soba diyorlar. Soya sosuna batırıyorsunuz, yiyorsunuz. Şu en baştaki Edoseiro dediği, bunlar soğuk olan. Bir de alttakiler var. Yanına kalamar koyan var. Yeşillik koyan var. Bir soğuk bir de sıcak versiyonu var. Yani bir içimiz ısınsın. Şurada enteresan bir şey. Bakın kolaya ne yazmışlar? Kora. Meşhur soba, ne kadar büyük bu ya. Kara buğday eriştesi bu arkadaşlar. Arkamızdaki abi öyle bir ses çıkarıyor. Beyaz turbu böyle rendelemişler. Kalamarlar. Ne var burada? Soğan, yeşillik bir şeyler var. Bu soyaya batırıyorsunuz. Yiyorsunuz. Eski dönemin kaşığı bu. Oh. Bak, kaşık bu. Abi çıkaracaksan böyle ses çıkar. Abi hüpleterek böyle bir diye içine bir çekiyor. Japonlar her şeyi böyle kızartmayı seviyor bak. Tempura dediğimiz olay, derin yağda her şeyi kızartıyorlar. Kabaktan karidesi, turptan yeşilliği, her şey var. Ve tuz olmadığı için hep böyle soyaya batırıyorlar. Sobanın yenilişini göstereyim. Sol elle suyunu içiyorsunuz, sağ elle de yiyorsunuz. Genelde böyle turistik yerlerin yemekleri çok iyi olmaz ama bu güzel. Bu gördüğünüz set 12 dolar. 1700 yen. Teşekkürler. Eşime teşekkür ediyorum. Biz yemeğimizi yiyelim. Arigatou gozaimasu ama eski dönemde arigatou gozai diyorlar. Masu koymuyorlar. Eski dönemin tüccarların, işletmelerin kullandıkları kelimeleri de kullanıyor çalışanlar. Ohoho, bir sürü koyu balığı var. Bu ne ya? Hepsi bekliyor. Hayvanlar aç. Dur biraz alalım ya. Koyuları besleyelim. Parayı nereye atıyoruz ama? Şöyle bir 2 tane atalım. Küçücük koymuşlar ya. Kaç. Ne oldu böyle? Ne kadar aç bu hayvanlar. Oh! Ne kadar açlar böyle. Su düşüyor. Ağızları çok enteresan. Bazıları zıplıyor. Bak. Koyu balıkları çalışkanlığın, azmin sembolü arkadaşlar. Bir koyu balığı bulunduğu yeri akıntıyı geçerse ejderha olabileceğine inanıyor. O yüzden hep böyle havada tasvir edilir bu balıklar. Japon buraya baktığında ne kadar çok aslında çalışması gerektiğini anlar. Sazan balıkları aslında sadece bir balık değil. Çalışkanlığın sembolü Japonların gözünde. Uyuran gidiyor. Bu kendini pazarlayan bir hanımefendi var da Japon'un eski döneminde uyuran. Kıyafetleri böyle. Sokaklarda. Tabi bunlar daha çok akşam çalışıyor. Yüzlerini beyaza bulamasının sebebi biraz daha güzel gözükmeleri aslında. Tabi karanlık ortam, elektrik yok. Arigatou gozaimashita. Selamımızı verdik, yoluna gidiyor. Eski dönemin çöpü nasıl gidiyor? Böyle gidiyormuş arkadaşlar. Hadi bakalım bir de ninja evine girelim. Ninja olacağız. 9 tane
trainingimiz, antrenmanımız var. Başarırsak ninja olacağız. Abi gibi olacağız yani. All complete. bu neyden yapmışlar acaba burayı? Baya plastik ya. Plastikmiş yani. Arada kalsak da bir şey olmaz. Ready, go! Bak ev yamuk. Ev böyle yatmış. Ama ev düz. Yamuk olduğuna bakmayın. Ev düz yapılmış. Ninjalar kimdir? Ninjalar nereye gidiyorsun lan dur. Ninjalar devlet adına aslında casusluk yapan, önemli belgeleri kaçıran insanlar. Kanazawa bölümümü izleyin. Kanazawa'da bayağı bir ninjalarla ilgili açıklama yapmıştım. Ninjaların yerine de gitmiştik. Canım içi bak burada balans. Böyle gideceğim bak. Ayak sağdan gidecek, sen böyle gideceksin. Şöyle. Gördün? Kafa. Allah. O insanın başı dönüyor. Başım döndü ha. Sus. Allah. Bu ev hareket mi ediyor ya? Aa bura hareket ediyor. Bekir o. Nereye? Ulan tutuyorum işte daha ne vah vahı. Ben biraz basit sandım ama bayağı ev oynuyordu. Enteresandı. Japonya'da da oynayan eve gelmedik demeyiz. Başım döndü ama. Bak Maze orada. Labirent tepede. Otobüse gidiyoruz abi. Merhaba. Kedi gibi duralım. Acaba gözü burada mı? Yaşa. Güzel, eğlenceli bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Tokyo'dan 2,5 saat mesafede bir dağın başına Japonlar böyle bir yer yapmış. Gezdik, eğlendik, kafa dağıttık. Çocuklu aileyseniz buralara geliyorsanız buraya uğrayın. Yarım gün, bir gün güzelce geçirilebilir. Biz free shuttle'ımızda Nikko istasyonuna döneceğiz. Ondan sonra evimize yaklaşık 4 saatlik bir tren yolculuğumuz var. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Artık samuray olduk, ninja olduk, her şey oldu. Kanalın kalitesi arttı. Yeni videoda görüşürüz. Yorum yazmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bitti. Hadi gideyim. Abone olun.